Herkese merhabalar. Ben diş hekimi Oktay Ceylan. Bugün sizlerle laminate vener, diğer bir tabirle yaprak porselenler hakkında konuşacağız. Laminate vener, dişlerin ön yüzeyinden minimum aşındırma yapılarak veyahut da hiç madde kaldırmadan uyguladığımız yaprak porselenlerdir. Bu işlemi genelde ön bölge dediğimiz estetik sahada uyguluyoruz. Tabii ki bunun indikasyonları var. Her ağızda laminate vener uygulanamayabilir. Hastalarımızın ileri derecede bruksist yani diş sıkma sıkıntısı olmaması gerekiyor. Bir miktar hassas materyaller kırılganlığı daha yüksek olabilir bruksist hastalarda. Yaparken önce hastamızın fotoğraflarını alıyoruz. Beklentilerini dinliyoruz. Ona dair bir planlama yapıyoruz teknisyenimizle beraber. Şekil, form ve renge karar veriyoruz. Sonra bunu bir mum modelaj üzerinde hasta ağzında uyguluyoruz. Hasta nihai porselenin hemen hemen yakın versiyonunu daha işleme başlamadan ağzında görebiliyor. Hasta onayını aldıktan sonra laminate vener'in hazırlık süreci başlıyor. Önce diş kesimleri, preparasyonları, hazırlıkları yapılıyor. Ölçüler alınıyor. Bir dipnot, bunların hepsi büyütme altında hassas olarak yapılması gereken şeyler. Bir lup ya da mikroskop altında olmasını biz tercih ve tavsiye ediyoruz. Çünkü çıplak göze göremeyeceğimiz ince detaylar var bu işte. Basamaklar var. Hazırlık süreci bittikten sonra ölçülerimizi alıyoruz. Teknisyenimiz tahmin 2 ila 3 iş günü içinde bize işi teslim ediyor ve ikinci seansta biz laminate vener'in ağız içinde yapıştırmasını yapıyoruz. Özel yapıştırıcılarla. Bunların yapıştırıcıları normal yapıştırıcı simanlardan daha farklı oluyor genelde. En sonda uyguladıktan sonra hastamızdan fotoğraflarını alıyoruz. Öncesi sonrasını hastamıza bir daha gösteriyoruz ki hem bizim arşivimizde bulunsun hem hastamız bunları görmüş olsun. Laminate vener dediğimiz gibi hemen hemen her hastaya uygulanabilir. Sistemik bir rahatsızlıkla alakası yoktur. Hastamızın bir hastalığıyla bir alakası yoktur. Tek dikkat etmemiz gereken şey hastamız aşırı derecede diş sıkan bir birey mi değil mi buna bakıyoruz. Ve bunun ona göre temas noktalarını ayarlıyoruz. Sonrasında bakımı çok zor değildir. Normal diş fırçalarımıza devam edeceğiz. Normal diş ipimizi kullanacağız. Yapmak istiyorsak ağız gargaramızı yapabiliriz. Ekstra bir bakıma ihtiyacı yoktur. Tek dikkat edilmesi gereken şey kabuklu yemişleri bu dişlerimize kırmayalım. Mümkünse Antep fıstığını açmayalım, fındığı kırmayalım ki kabuklu yemişler, zeytin çekirdeği en çok zarar veren maddelerdir. Onun haricinde ekstra bir bakıma ihtiyacı yoktur. Renklenme yapmaz. Yapıştırması ve uygulaması tam ve doğru olursa çok uzun yıllar kullanılabilir materyallerdir. Siz de size has gülüş tasarımına sahip olmak ve ağzınızın neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek istiyorsanız uzman bir diş hekiminden bu konuyla alakalı bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.